Öyle iki ülke var ki aralarındaki ilişki tarihsel olarak karmaşık ve genellikle düşmanca. Her iki devlet de zaman zaman ateşkes antlaşmaları imzalamış ve uygulamış. Ancak tam bir barışa ulaşma çabaları her zaman başarısızlıkla sonuçlanmış. Suriye ve İsrail'den söz ediyorum. Bu iki ülkenin ilişkileri doğrudan çok anılmasa da dolaylı olarak dünya siyasetini etkiliyor. Son dönemde iki kritik isim suikaste uğrayarak hayatını kaybetti. Bu da iki ülke arasındaki dengeleri yeniden gündeme getirdi. Biz de bu iki ölümün arkasındaki güçleri, İsrail'in konumunu ve olası senaryoları konuşacağız. Bunun öncesinde bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Suriye, İsrail'i hiçbir zaman meşru bir devlet olarak tanımadı. Örneğin İsrail pasaportlarını Suriye topraklarına giriş için yasal olarak geçerli olarak kabul etmedi. İsrail de Suriye'yi düşman bir devlet olarak görüyor ve genel olarak vatandaşların oraya seyahat etmesini yasaklıyor. Diplomatik ilişkilerin eksikliği ve sürekli savaş hali doğrultusunda İsrail ile Suriye arasında neredeyse hiç ekonomik veya kültürel bağ yok. Suriye, Arap Birliği'nin İsrail boykotuna da aktif olarak taraf. Bu konuda Suriye uzmanı Kutluhan Gürcü Hoca'nın aktarımları önemli. İsrail'in en başından beri, kuruluşundan beri açıkçası Suriye'ye bir tehdit olduğu bir gerçek aslında. Bu zaten yaşanan geçmiş savaşlarda aslında karşımıza çıkıyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin ana hatlarının başında 1948'de gerçekleşen Arap-İsrail Savaşı geliyor. Savaşın başlangıcının dayanağı ise İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesi. Bağımsızlık ilanının ardından Suriye'de dahil olmak üzere Arap ülkeleri İsrail'e savaş açıyor. Bu savaş sonucunda Arap ülkeleri yeniliyor ve İsrail bağımsız bir devlet olarak uluslararası arenada görünür oluyor. Tabii gerginlik burada bitmiyor. Bir de 1967'de gerçekleşen 6 gün savaşları var. İsrail bu süreçte Suriye'nin Golan Tepeleri bölgesini işgal ediyor ve o zamandan bu yana bölgeyi hala kontrol ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından Suriye toprağı olarak kabul edilen Golan Tepeleri 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında. Burada yaşayan Dürzi halkı için bazı istisnalar ve özel düzenlemeler var. Mesela Suriye 1980'lerden beri devam eden bir anlaşmanın parçası olarak Golan Tepelerindeki Dürzi kasabası Marjal Şams'ın su ihtiyacının %10'unu sağlıyor. Bu sorun devam ederken iki ülke arasındaki sorunların çözümü için belli girişimlerde bulunuldu. 1990'lar ve 2000'lerin başında İsrail ve Suriye arasında barış görüşmeleri yapıldı ancak bu görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı. Zaten Golan Tepelerinin durumu bu görüşmelerdeki ana tartışma konusuydu. İki ülkenin ilişkilerinin kötüye gitmesinin sebeplerinden biri de Lübnan Hizbullah'ı. İsrail Hizbullah'ı terörist bir grup olarak tanımlıyor. Suriye ise Lübnan'daki Hizbullah örgütüne destek vererek İsrail'le dolaylı olarak zıt bir zeminde. Bu desteğin ana motivasyonu mezhep birliği ve İran yoldaşlığı. 2011'de başlayan Suriye İç Savaşı'nda İran, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın arkasında durdu. Bu süreçte Hizbullah, Suriye İç Savaşı'nda İran'la beraber Şam hükümetinin en koyu müttefiklerinden biri oldu. Savaş sırasında üyelerini Şam hükümeti için savaşmaya Suriye'ye gönderdi. Bir yandan mensuplarının savaş deneyimini artırmalarını sağladı, diğer yandan da Suriye'ye gelen Rus ordusunun planlama stratejisini öğrendi. Hizbullah yine bu süreçte Yemen ve Irak'taki İran yanlısı güçlere de eğitimler verdi. Bu örgüt halen Suriye'de Şam rejiminin sıkı bir müttefiği. Milisleri Şam rejimi için çatışıyor. İsrail de Suriye topraklarında İran destekli milislerin varlığını ve Hizbullah'ın güçlenmesini kendine tehdit olarak gördü ve zaman zaman Suriye topraklarına hava saldırıları düzenliyor. Ancak yine de karşısında karışık bir Suriye görmek İsrail açısından daha makul. İsrailli yetkililer Esad'ın iktidarda kalmasından memnunlar. Zaten 2011 sonrasında ortada kalmış bir rejimden de ciddi manada söz etmek mümkün olmadığı için İsrail güçsüzleşmiş bir komşu devletin açıkçası iktidarda kalmasını tercih ediyor. Eğer ki Arap Cumhuriyetlerinde Mısır gibi, Suriye gibi, Irak gibi cumhuriyetlerde demokrasiyle halkın seçtiği iktidarların oluşturduğu hükümetler olursa bu İsrail'in güvenliğini çok ciddi manada tehdit edecek. İsrail zaten istihbarat faaliyetleriyle Suriye atmosferine hakim bir ülke. İsrail istihbaratı geniş kapsamlı ve çok yönlü. Genellikle Suriye rejimi, İran'ın Suriye'deki varlığı ve Hizbullah gibi İsrail'e tehdit oluşturabilecek unsurlara odaklanıyor. İsrail'in Suriye üzerinde çok ciddi manada bir istihbarat yapılanmasına sahip olduğunu biz zaten geçmiş örneklerden biliyoruz ki
bu ülkeler savaşmış. Yani savaşmış ülkelerin birbirine karşı sürekli olarak tehdit halinde oldukları için ve komşu oldukları için ve aynı zamanda Golan meselesi de ortalıkta olduğu için İsrail Suriye üzerine yıllardır çalışıyor. İsrail gelişmiş uydu ve hava gözetim sistemleri kullanarak Suriye'deki askeri hareketlilikleri, silah transferlerini ve İran destekli milis güçlerinin faaliyetlerini izliyor. Bunun yanında ajan olarak nitelendirebileceğimiz insan istihbaratı da güçlü. İsrail, Suriye içinde yerel kaynaklar ve ajanlar kullanarak bilgi topluyor. Bu kaynaklar rejim içindeki politikacılardan, yerel milis gruplardan ve diğer muhalif unsurlardan olabilir. Bir diğer yöntem de siber kaynaklar. İsrail, siber güvenlik ve siber saldırı kapasitelerini kullanarak Suriye'deki kritik altyapılara, iletişim sistemlerine ve askeri ağlara sızma girişimlerinde bulunuyor. İstihbaratçı olduğu düşünülen ve son günlerde ölümüyle gündemde olan kritik bir isim var. Suriye Devlet Başkanı'nın yani Beşar Esad'ın özel medya danışmanı yani Luna Eşşibil. Luna Eşşibil geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasının ardından Eş-Şami Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Luna Eşşibil'in hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye Devlet Ajansı SANA olayla ilgili haberleri paylaştı. Ölümün tamamen trafik şartlarından kaynaklandığı özellikle vurgulandı. Ancak bazı yayın organlarına göre söz konusu kazada bazı sır ve kilit noktalar vardı. Olayla ilgili gizemli bir durum olduğu ve zırhlı bir aracın arkadan çarparak arabayı yolun ortasına ittiği yönünde çeşitli haberler yayıldı. Bir başka habere göre ise kendisine çarpan aracın ön kısmında metal bir destek bulunuyordu ve bu da Eşşibil'in ciddi bir beyin kanaması geçirmesine neden oldu. Haberin yer aldığı internet sitesinde Baas Partisi'nin üyesi olan kocası Ammar Saati'nin onunla birlikte arabada olmadığı söylendi. Siteye göre Saati, eşiyle birlikte Rusya'nın Soçi kentine seyahat etmeyi planlıyordu. Önce kendisi seyahat edecek ve ardından eşi gelecekti ancak geçen hafta seyahat etmesi engellendi. Diğer taraftan Luna'nın kardeşi Mulhem Eşşibil bir hafta önce Şam'da gözaltına alındı. Bu gelişmeler akılları tek bir soruyu getiriyor. Meydana gelen olay bir kaza mı yoksa suikast mı? Bu soruyu ilk başta The Syrian Observer isimli haber sitesi ortaya çıktı. Site suikast iddiasını Şam'da son haftalardaki perde arkası gelişmelere bağlıyordu. Şibil'in kocası Ammar Saati'nin hastaneye girişine izin verilmemişti. Zaten birkaç gün önce Suriye Eğitim Bakanı Saati'yi Baas sisteminde kitle kontrolü bakımından önemli bir konum olan Suriyeli Öğrenciler Milli Birliği Başkanlığından almıştı. Yine birkaç gün önce Luna Şibil'in abisi Tuğgeneral Mulhem El-Şibil istihbarat birimlerince tutuklanmıştı. Syrian Observer kendi kaynaklarına dayanarak Tuğgeneral Şibil'in yabancı bir devletle temasları nedeniyle tutuklandığını yazdı. Aynı günlerde Esad da Luna El-Şibil'i Baas Partisi Merkez Komitesi'nden çıkarmıştı. İddia aslında net. Şibil Fransa üzerinden İsrail'e istihbarat mı sağlıyordu? Ve bir istihbarat servisleri arasında bir çatışma olduğu görülüyor. Devrim muhafızlarının Eşşibli ve kardeşlerini alıp sorguladığı ama bu isimlerin Fransa veya Fransa üzerinden İsrail'e veya direkt İsrail'e çalıştıkları iddia ediliyor. Üst düzey görevlerdeki isimlerden istihbarat toplamaları açıkçası beni şaşırtmaz. Yani bu şaşırtıcı bir bilgi değil. Ve şunu da biliyoruz. Fransa üzerinden yapması da oldukça muhtemel. Çünkü bu tarz örgütler direkt hedefe gittikleri zaman bu elemanlama konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Ancak Eşşibli gibi bir aktör üzerinden, Fransa üzerinden giderseniz burada daha rahat elemanlama sürecini yapabilirsiniz. Bu istihbarat örgütlerinin çoğunlukla kullandığı taktiklerdir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Uzak Doğu'da bir operasyon içerisinde yer alacaksa bunu Japonya ile de eşgüdüm yapabilir. Yani bu aslında bölgede hangi aktörün daha çok nüfuz elde edebileceği, daha çok tarihsel olarak ilişkileri güçlüyse bununla ilişkilidir. Yakın zamanda ölen ve ölümü yine ses getiren bir isim daha var. Muhammed Berael Katırcı. Suriye basınına göre geçtiğimiz günlerde Lübnan-Suriye sınırı yakınlarında bir araca İsrail tarafından İHA saldırısı düzenlendi. Bu saldırıda Suriyeli iş insanı Muhammed Berael Katırcı hayatını kaybetti. Kutluhan Gürcü Hoca ise Katırcı'yı şu ifadelerle değerlendirdi. Katırcı dosyasına baktığımız zaman aslında biz bunu Suriye gündeminde uzun yıllardır işliyorduk. Katırcı Grup diye bir şirkete sahip. Suriye'nin özellikle doğusundaki petrollerin rejime taşınmasında ki
Bu taşınan petrollerin de yine PKK bölgelerinden geçtiğini biliyoruz. Bunlar çokça da görüntüye yansıdı. ABD'nin yaptırım listesinde olmasına rağmen bu Katırcı'ya karşı, bu Katırcı'nın tankerlerine karşı aslında bunun uygulanmadığını da sağda net bir şekilde görüyorduk biz. Bu isim rejim için aslında kilit bir isim. Yani rejimin açıkçası nasıl diyeyim, karanlık taraflarından birisi. Aslında yani burada rejim dediğimiz şeyin işte uyuşturucu ürettiğini, bunun satışından para kazandığını, kaçakçılık yaptığını ifade ediyoruz. Yani gerçek manada hukuki olarak anlamını yitirmiş bir devlet yapısından söz ediyoruz. Katırcı'ya ABD tarafından yaptırım uygulandığı, Beşar Esad hükümetiyle yakın bağları olduğu iddiaları ölümünü gizemli hale getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri son yıllarda yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Çoğunlukla İran destekli grupların üyelerini ve Suriye ordusuna hedef aldı. Ancak hükümet içinden şahsiyetleri vurmak nadir görülen bir olay. İran destekli bir grup yetkili, Katarcı'nın Lübnan'ı Suriye'ye bağlayan otoyolda aracının içindeyken öldürüldüğünü söyledi. Hükümet yanlısı El Vatan gazetesi de yine ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak bir haber paylaştı. 48 yaşındaki Katırcı'nın Siyonist drone saldırısıyla arabasına düzenlenen saldırıda öldürüldüğü söylendi. Ancak daha fazla ayrıntı verilmedi. Değişik bir açıklama da İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdurrahman'dan geldi. Katırcı'nın Golan Tepelerinde İsrail'e karşı Suriye direnişini finanse ettiği ve Suriye'deki İran destekli gruplarla bağlantıları olduğu için hedef alındığını söyledi. Katırcı'nın sahip olduğu ciddi de bir servet var. Yani burada rejim içerisinde de bir hesaplaşma olmuş olabilir. Diğer taraftan İran'ın da dahil olduğu veya İsrail'in direkt hedef aldığı bir yapılanmada söz konusu olabilir. Ama bence burada şu önemli. İran'ın giderek Suriye üzerinde tam bir tahakküm kurduğu bir dönemdeyiz. Özellikle Eşşibli dosyasından sonra Beşar Esed'in dahi reisinin taziyesine bir süre kabul edilmediği bir ortam. Ciddi bir güvensizlik ortamının da olduğu iddia ediliyor. Zaten Mahir Esed'in, yani Beşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in de İran'la olan ilişkilerini biliyoruz ki bence Mahir Esed İran'la birlikte belki de Beşar Esed sonrasındaki bir iktidara hazırlanıyor olabilir. Zaten buna ilişkin de iddialar söz konusu. Bu aslında bugünün değil. Hatta Beşar Esed yerine Mahir Esed'i getirelim. En azından Suriye'de belli bir çözüm olsun. Çözümün bir parçası olarak dile getirilen, yine iddia edilen bir isimdi. Ancak Mahir Esed'in yine İran'a çok yakın olduğunu biliyoruz. Burada Rusya'nın oluşturacağı denge de önemli. Her ne kadar İran Suriye sahasında çok etkin, kara gücüyle birlikte çok daha söz sahibi bir aktör olsa da bu noktada yine Rusya'nın da söz hakkı olduğu elbette biliniyor. İsrail son yıllarda Suriye'nin hükümet kontrolündeki bölgelerindeki hedeflere yüzlerce saldırı düzenledi. Ancak bunları nadiren kabul ediyor. Bu saldırılar genellikle İran'ın silah transferlerini, Şii milislerin ve Hizbullah'ın mevzilerini hedef alıyor. Rejim dediğimiz çok anlamlı bir aktör değil artık. Yani İsrail'e zarar verebilecek, İsrail'i tehdit edebilecek bir aktör değil. Burada İran destekli Şii milislerin, özellikle Kuneytra, yani Golan Tepelerine sınır bölgelerde Şii milislerin göründüğüne dair çokça açık kaynaklara yansımış bilgi var. O yüzden zaten biliyorsunuzdur, 2018 yılından itibaren İsrail neredeyse tamamıyla İran destekli Şii milisleri hedef aldı yaptığı saldırılarda. Bu saldırılar bazı yıllarda, yani her geçen yıl arttığı gibi, mesela 2020'de diyelim ki 15-20 saldırı varsa bu 30, 40, 50, 60 olarak devam ediyor. 2024 yılında da yine bu saldırıların arttığını görüyoruz. Sonuca gelirsek, İsrail'in istihbarat faaliyetleri ve Suriye gündeminde olanlar Orta Doğu'daki ilişkileri etkileyecek. İki ülkenin politikaları sınır ülkelerinde geleceğini belirleyebilir nitelikte. Saldırılar duracak mı? Buysa merak konusu olmaya devam ediyor. Öyle iki ülke var ki aralarındaki ilişki tarihsel olarak karmaşık ve genellikle düşmanca. Her iki devlet de zaman zaman ateşkes antlaşmaları